Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bu videomda size ondalık gösterimler konusunu anlatacağım. Ondalık gösterimleri nasıl okuyoruz, nasıl yazıyoruz, çeşitli alıştırmalar yapacağım. Ayrıca basamak adları nelerdir, basamak değerleri nasıl oluyor, çözümleme nasıl oluyor bunları göstereceğim. Hemen başlıyorum. Şimdi paydası 10, 100 ve 1000 olan kesirlerin virgül kullanarak yan yana yazılması ondalık gösterimler oluyor. Bakın burada 10'da 2 var. Ben bunu yan yana şöyle yazabilirim. Başında tam sayı olmadığı için 0 tam diyorum. Virgül koyuyorum. Ve sonra 2'yi yazıyorum. Virgülden sonra bir tane basamak olması yeterli oluyor. 10'da olduğunda bu şekilde olmalı. Çünkü 10 sayısında bir tane 0 var bakın. 100 olduğunda ise 2 basamak gerekecek. Şimdi onu da göstereceğim. Mesela 3 tam var bu kez. Virgül dedim. Şimdi virgülden sonra 2 basamak olması gerekiyor. Neden? Çünkü %18 bu. Yüzde olduğu için 2 sıfırlı olduğu için 100 sayısı burada 2 basamak gerekiyor. Ve 18'i yazdığımda zaten 18 2 basamaklı. İşte böyle yazılıyor. Okurken de 3 tam %18 diye okuyoruz. Hatta bir tanesinin okunuşunu da yazayım. Mesela şunu yazayım. 3 tam %18. Yazılışı da böyle. Şimdi şuna dikkat edin. Bakın başında tam kısım yok. 0 tam dedim. Yüzde yazacağım için 2 basamak gerekiyor. Ama yukarıda 7 sadece bir kişi. O zaman ben ne yapıyorum? Kendim bir 0 koyuyorum. 0,7 olarak yazıyorum. Yani 0 tam %7 böyle yazılır. Buradaki 0'ı kendim ilave ediyorum. Sadece 7'yi koysaydım bir kişi olurdu. O zaman da yanlış olurdu. Yani şöyle olsaydı bu 0 tam yüzde değil ki. %7 değil ki bu. 0 tam onda 7 bu. Yani buradaki 0 tam %7 böyle yazılmaz. Devam edelim. 2 tam. Bakın bu kez binde. Paydasında 1000 var görüyorsunuz ve 3 bu sıfırlı. Yani 3 basamak gerekiyor buraya. Zaten 263 3 kişiden oluşuyor. 2 tam binde 263 böyle yazılıyor. Yine başında tam kısım yok. 0 tam dedim. Binde olduğu için 3 kişi gerekiyor. Ama yukarıda 2 kişi var. O zaman ne yapıyorum? Bir sıfırı kendim koyuyorum. Böyle yazıyorum. 0,15 olarak yazıyorum. Ama okurken şöyle okunuyor. 0 tam binde 15 diye okunuyor. Şunu yazalım. 4 tam dedikten sonra binde olduğu için 3 kişi gerekiyor. Sağ yukarıda 1 kişi var. O zaman şöyle yazıyorum. 0,03 yazıyorum. Yani 4 tam binde 3. Şimdi ondalık gösterimlerde şuradaki kısma tam kısım deniyor. Zaten burası doğal sayılardan biliyorsunuz. Yani 15 doğal sayısından oluşuyor demektir. İyi yazılmadı ama tam kısım yani. Bu kısım ise ondalık kısım. Yani kesir kısmı. Ondalık kısım diyelim. Kağıt da yerinde durmuyor. Bizi rahatça yazdırmadı. Evet, sürekli kıpırdayıp duruyor. Burası tam olan kısım. Burası kesirli kısım. Yani ondalık olan kısım diyoruz. Şimdi biraz da şöyle örnekler göstereyim. Paydası 100 değilse, 10 değilse ve 1000 değilse ne yapacağız öğretmenim diye sorarsanız şöyle yapacağız. Genişletme ve sadeleştirme yapacağız yani. Örneğin 2 bölü 5 paydası 10 değil ama yapabilirim kendim. 5'i 10 haline getirmek için 2 ile çarparım. 2 kere 5 10 oluyor çünkü. 2 kere 2 de 4 oldu. Yani ben artık bunu yazabilirim. 0 tam 10'da 4 bakın. İşte gösterdim. Yani 2 bölü 5 kesrinin ondalık olarak gösterimi 0 tam 10'da 4'müş. Şimdi bu kesri genişletirken nasıl genişletiyorduk? Biz 2 ile çarpacağım. 50'yi 2 yani 100 yapmak istiyorum. Paydasını 100 yapabilirim. Baştaki tam kısmı dokunmuyorduk. O duruyor. Burayı genişletiyoruz yani. 2 kere 50 100 oldu. 2 kere 18 36 oldu. Yani ben şimdi bunu nasıl yazabilirim? Burada yer kalmadı. Şuraya yazayım. 1 tam %36 olarak yazabilirim. Bakın. İşte buradaki 1 tam 18 bölü 50 1 tam %36'ymış. Bakın sırada bir bileşik kesir var. Bileşik kesirlerde iki farklı yöntem uygulayabilirsiniz. İlk önce bu bileşik kesri tam sayılıya döndürebilirsiniz. Yani 13 bölü 4. Hani kenarda göstereyim. Bir önceki ünitede öğrenmiştiniz tam sayılıya döndürmeyi. Ne var? 3 kere 4 12. Şöyle oluyor yani. 3 tam 1 bölü 4 demek bu. Böyle yapabilirsiniz. Sonra paydasını ya 10 yapacağız ya da 100. 4'ü 10 yapamıyoruz çarpmayla değil mi? O zaman 100 yapalım. Çünkü 4 kere 2 8 yapıyor. 4 kere 3 12 yapıyor. 10 yapamıyorum. O zaman 100 yaparım. Yani 25 ile çarparım.
Ve şöyle oluyor. 3 tam duruyor. 25 çarpı 1 25 oldu. 25 çarpı 4 100 oldu. Bakın ne oldu şimdi? 3 tam %25. Böyle yazabilirsiniz. Ya da ikinci yöntem şu. Buradaki bileşik kesri tam sayılı yapmadan önce bu haliyle genişletebiliriz. Yani 13 bölü 4'ü şöyle yapabiliriz. 25'te çarparız gene. 4 çarpı 25, 13 çarpı 25 oluyor. 4 kere 25 ne oldu? 100 oldu. Bu birinci yöntem daha kullanışlı. 13 ile 25 çarpmak şimdi biraz uzun sürüyor sevgili öğrenciler. 10 tane 25 250 ediyor. 3 tane de 75 ne oldu? 325 oldu. Bakın zihinden hesapladım ama sayı tabii çok büyük oluyor. Şimdi 325'i 100'e yine tam sayılı yapmak lazım. Ya da kolay bir yöntem var. Onu da göstereceğim de. Neyse biz ilk önce normal yoldan gidelim. 325'i 100'e bölüyorsunuz. Yine aynı aslında. Tam sayılıya döndürüyorsunuz. 3 defa var. Ne oldu? 300 oldu. 25 oldu. Yani ne oldu? 3 tam 25 bölü 100 oldu. Ve yine yukarıdaki gibi 3 tam %25 şeklinde gösterebilirsiniz. Ya da bakın şunu çok basit bir şekilde şöyle şu aşağıya alayım. 325'i 100'e şöyle kolay yoldan bölebiliyoruz. Çünkü virgül kullanabiliyoruz artık. Şimdi 325'in arka tarafında 25 değil de 300 olsaydı sadece. Mesela şöyle olsaydı 2 tane 0 silerdiniz değil mi? Hemen kolay yoldan bölerdiniz. 100'e bölmek böyle yani. Burada 0 yok. Yoksa silmeyin. Silmiyoruz. Buradaki iki rakamı ayırıyorsunuz yani. Şu 25'i ayırıyorsunuz ve şöyle oluyor. 3 duruyor. Şu 25'i ayırıyorsunuz virgülle. İşte 100'e bölmüş oldunuz. Böyle de yapabilirsiniz. Neyse. Bunu şöyle ayırayım. Diğerlerini de göstereyim. Şurada da çünkü göstermem gereken yani 2 defa işlem yapacağımız yerler var. Şunu yapalım. Bu kolay. 20'yi 100 yapabiliyoruz. Ya da bunu sadeleştirebiliriz. 10 yapabiliriz. 2'ye böleriz. Burası da 2'ye böleriz. 4 oluyor. Burası da ne oluyor? 10 oluyor. 0 tam 10'da 4 oluyor. Şunu 40'ı isterseniz sadeleştirebilirsiniz. 4'e bölebilirsiniz. Bakın bu da 4'e bölünüyor. Ne oldu? 10 oldu. Bu da 4 oldu. 0 tam 10'da 4 oldu. Bununla bu aynı çıktı. Dikkat etmedim. Ben öylesine yazdım. Demek ki denk kesirler yazmışım birbirine. Şimdi şuradaki kesri iki işlem yapmalıyız. Çünkü 75'i 10 yapamıyoruz. Ya da 100 de yapamıyoruz çarpma ve bölme ile. O zaman önce sadeleştirelim. Ne yapabiliriz mesela? Bunun ikisini de 15'e bölebiliyorum ben değil mi? 30'da 15 2 defa var. 75'te 15 5 defa var. Sadeleştirdim. Şimdi bunu 10 yapabilirim artık. 2 ile genişletirim. 2 kere 5 10. 2 kere 2 4. Bu da aynı çıktı. Bu da 0 tam 10'da 4'müş. Hepsi aynı çıktı. Bilerek yapmadım ama olsun. Önemli olan şu. Bakın böyle doğrudan bir defada yapamıyorsak o zaman iki işlem yapıyoruz. Önce sadeleştiriyoruz, sonra genişletiyoruz ve bu şekilde yan yana yazılacak hale getiriyoruz. Şimdi basamak adları ve basamak değerleri nasıl oluyor onu göstereyim. Şimdi şuradaki tam kısım zaten bunların basamak isimlerini biliyorsunuz. Yani 2'nin olduğu yer biliyorsunuz yüzler basamağı. Yüzler. 7'nin olduğu yer onlar basamağı. Doğal sayılardan biliyorsunuz. 3'ün olduğu yer birler basamağı. Bunların basamak isimleri bu. Virgülden sonraki birinci basamak yani şu birin olduğu yer ismi onda birler basamağı bunun. 6'nın olduğu yer basamak ismi yüzde birler basamağı. 7'nin olduğu yer ise binde birler basamağı. Basamak isimleri bunlar. Şimdi esas olan basamak değerleri. Yani 270 bir daha yazayım aynısını. 273,167 yani 273 tam binde 167. Şimdi basamak değerleri 2'nin değeri 2 tane yüzlük 200. 7'nin değeri 7 tane onluk 70. 3'ün değeri 3 tane birlik 3. Bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi şu onda birler basamağındaki 1'i iki farklı yolla yazabilirsiniz. İlk olarak 0 tam onda 1 olarak yazabilirsiniz ya da normal kesir gibi bu şekilde onda 1 olarak gösterebilirsiniz. Her ikisi de doğru. İki yöntemde uygun. Öğretmeniniz hangisini yazarsanız doğru olarak kabul edecektir. Ya da öğretmeniniz size bu şekilde virgüllü yazın diyebilir ya da kesir şeklinde gösterin de diyebilir. Fark etmez. İki farklı yolla gösterebiliyorsunuz. Mesela 6'yı gösterelim.
6 yüzler basamağın yüzde birler basamağında olduğu için 0 tam %6 şeklinde yazmalısınız ya da şöyle yazmalısınız %6. 7'ye bakalım. 7'yi 0 tam binde 7 olarak yazmalıyız. Çünkü binde birler basamağında basamak değeri bu. Normal yazdığımızda, normal kesir olarak yazdığımızda da binde 7 olarak yazabilirsiniz. Şimdi çözümleme örnekleri de göstereyim size. 16 tam %36. İlk önce büyük basamaktan başlıyoruz. 10 var. Artı 6 var. Artı 3'ün değeri 0 tam onda 3. 6'nın değeri ise 0 tam %6. İsterseniz bunu da normal kesir şeklinde yapayım ondalık kısmı. Önce doğal sayı olan kısmı yapalım. 4. 4 tane birlik 4. Sıfırı yazmanıza gerek yok. 5'i yazalım. Bunu da şöyle yazalım. Normal kesir gibi gösterelim. %5. Çünkü yüzde birler basamağında. Artı binde 1. Bakın böyle de çözümleme yapabilirsiniz. Böyle de yan yana veya normal kesir şeklinde. Şunu gösterelim. Bakın bu sıfırları yazmanıza hiç gerek yok. Doğrudan 6'dan başlayabilirsiniz. Yani 0 tam %6 artı 0 tam binde 5. Böyle çözümleme bu kadar. Buradaki ondalık gösterimi çözümlemesi bu kadar. Sıfırları yazmaya gerek yok. Şu çözümlenmiş olanları yazalım. 40 ve 3 var. Yani 43 var. Virgül. Onda birler basamağında 1 var. Yüzde birlerde 7 var. Binde birlerde 8 var. Bakın kendiliğinden çıktı. 43 tam binde 178. Şunu yapalım. 3 var. Artı virgül. Onda 4 yani onda birler basamağında 4. Yüzde birler basamağında 5. Binde birler basamağında 2. 3 tam binde 452. Şuna dikkat edin sevgili öğrenciler. Şu son iki alıştırmaya. Bakın 60 var. 60 tam. Birlik yok zaten. Birlik tarafı 0 zaten. 60 oluyor. Virgül. Onda birler basamağında 2 var. Tamam. Bakın yüzde birler basamağı yazılmamış. Hani ne demiştim ben yukarıda? 0 olduğunda yazmamıza gerek yok demiştim ya. Kitaplarda böyle karşınıza çıkabilir. Yüzde birler basamağını yazmamış. Binde birler basamağına geçmiş. Ne yapacağız o zaman? Biz o zaman buradaki yüzde birler basamağını kendimiz 0 koyacağız. Sonra binde birler basamağına 6 koyacağız. Şimdi yazılılarda öğrenciler şöyle alıştırmalarda, şöyle sorularda hata yapıyorlar. O da nedir? Mesela öğrenci yazıyor. 60'ı buluyor. Sonra 2 ile 6'yı görüyor. Şöyle yapıyor. 26 yapıyor. Yanlış. 60 tam %26 oldu bu. Bu esas gösterim bu. Binde 206. Bundan bu aynı değil. Bu yanlış. Eğer böyle yaparsanız puan alamazsınız. 0 alırsınız yani. Böyle yaparsanız tam puan alırsınız. Bakın burada tam kısım yok. O zaman 0 tam olacak. Virgülü koydum. Onda birler basamağında 3 var. Bakın yine yüzde birler basamağı verilmemiş. O zaman kendim 0'ı koyacağım. Binde birler basamağında 1 var. Yani 0 tam binde 301 oluyor. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.